Herkese selam. Bu sunumda hepimizin bir noktada duyduğu ya da aklına takılan o meşhur sorunun peşine düşüyoruz. Madem insanlar maymunlardan evrimleşti, o zaman neden hala maymunlar var? Hadi gelin bu kafa karışıklığının arkasındaki gerçek hikayeyi beraber çözelim. Aslında bu o kadar güzel ve yerinde bir soru ki, cevabını anladığınızda evrimin nasıl işlediğini de tam olarak kavramış oluyorsunuz. Yani bu sorunun varlığı bile evrimle ilgili en temel yanılgılardan birini gözler önüne seriyor. Peki bu kafa karışıklığı nereden geliyor? Aslında çoğunlukla hepimizin bildiği o tek bir görselden. Hani şu 4 ayak üzerindeki bir maymunun yavaş yavaş ayağa kalkıp en sonunda modern insana dönüştüğü o meşhur ilerleme yürüyüşü çizimi var ya, işte bütün yanlış anlama oradan başlıyor. Ama bakın, en baştan netleştirelim. Evrim, basamak basamak yukarı çıkılan bir merdiven gibi değildir. Yani bir tür, bir sonraki daha gelişmiş türe dönüşüp sonra da sahneden çekilmez. Bu fikir tamamen yanlış. Aslında karşımızda iki farklı düşünce şekli var. Biri, hatalı olan merdiven düşüncesi. Yani her şeyin basit, doğrusal bir ilerleme olduğu fikri. Diğeri ise bilimsel olarak doğru olan ağaç düşüncesi. Bu modele göre hayat, ortak atalardan çıkan ve farklı yönlere doğru dallanıp budaklanan dev bir ağaç gibidir. Evet, kullanmamız gereken doğru benzetme tam olarak bu. Hayat ağacı. Evrimi, milyonlarca yıl boyunca eski türlerden yeni türlerin filizlendiği, sürekli büyüyen, dallanan devasa bir ağaç olarak hayal edin. Ve bu ağaç modelini anlamak için bilmemiz gereken tek bir anahtar kavram var: ortak ata. Çok basitçe, ortak ata, iki farklı soy ağacının geçmişteki birleşme noktasıdır. Bu kavramı anladığımızda her şey yerine oturacak. Bunu anlamanın en kolay yolu, inanın bana, kendi aile ağacınızı düşünmek. Mesela siz ve kardeşlerinizin ortak atası anne ve babanızdır. Peki ya kuzenleriniz? Sizin ve kuzenlerinizin ortak atası da büyükanneniz ve büyükbabanızdır. İşte türler içinde durum aynı. Sadece milyonlarca yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Peki bu mantıkla yola çıkarsak, yani biz insanların bugün yaşayan en yakın akrabalarımız, evrimsel kuzenlerimiz kimler olabilir? İşte cevap: şempanzeler ve bonobolar. Ama dikkat, onlar bizim atalarımız, yani büyük büyük dedelerimiz falan değil. Onlar bizim kuzenlerimiz. Tıpkı amcanızın çocuğunun sizin atanız olmaması gibi, onlar da bizim atamız değil. Peki bu sayı ne anlama geliyor? Bu devasa bir zaman dilimi. Tam 6 ila 7 milyon yıl önce hem insanlara hem de şempanzelere gidecek olan yolların ayrıldığı bir ortak ata yaşladı. İşte o noktada soyadlarımız farklı yönlere doğru gitmeye başladı. Ve işte en kritik noktalardan biri. O ortak ata, bugünkü insana da bugünkü şempanzeye de benzemiyordu. O bambaşka, kendine özgü bir canlıydı. Mesela Orrorentogenensis gibi. Zamanla bu atadan gelen bir popülasyonun bir kolu insanlara, diğer koluysa şempanzelere doğru evrimleşti. Peki, madem bir ağaçtan bahsediyoruz, gelin şimdi o devasa ağacın sadece bize ait olan dalına biraz daha yakından bakalım. Çünkü orası da hiç boş değil. Aksine epey kalabalık ve karmaşık. İşte bu, çoğu kişiyi şaşırtan bir bilgi. Bizim türümüz, yani Homo sapiens, tarih sahnesine çıkan tek insan türü değil. Bizimle birlikte, hatta bizden önce yaşamış Neandertaller, Homo erectus gibi pek çok farklı insan türü vardı. Ama bugün onlardan geriye sadece biz kaldık. Görüyorsunuz değil mi? Bize gelen o yol dümdüz boş bir otoban gibi değil. Aksine bir sürü ara sokağı, bir sürü farklı akrabası olan, dallanıp budaklanmış kalabalık bir mahalle gibi. Bu türlerin bir kısmı aynı zaman dilimlerinde bile dünyayı paylaştı. Evet, artık bütün parçalar elimizde. Şimdi en başa, o meşhur sorumuza geri dönelim. Neden hala maymunlar var? Artık cevabı çok daha net görebileceksiniz. Çünkü cevap aslında inanılmaz basit. Modern maymunlar bizim atamız değil, kuzenimiz. Milyonlarca yıl önce ortak bir atadan ayrıldık. Biz kendi yolumuzda evrimleştik, onlar da kendi yollarında. Kendi çevrelerine uyum sağlayarak evrimleştiler ve bugünkü hallerini aldılar. Şöyle bir toparlayalım, iyice aklımıza yatsın diye. Biz bugün yaşayan şempanze, goril ya da herhangi bir maymundan gelmedik. Onlarla milyonlarca yıl önce yaşamış ve artık nesli tükenmiş bir ortak atayı paylaşıyoruz. Onlar kendi dallarında başarılı bir şekilde yollarına devam ediyor, biz de kendi dalımızda. Olay bu kadar basit. Bu şu anlama geliyor: bugün yaşayan hiçbir tür bir diğerinden daha gelişmiş ya da üstün falan değil. Bir bakteri de, bir çam ağacı da,
bir maymun da, bir insan da. Hepimiz milyonlarca yıllık kendi evrimsel yolculuklarımızın şu anki başarılı uç noktalarıyız. Hayat ağacının farklı dallarının en tepesindeyiz. Ve bu bölümü üzerinde düşünmeye değer bir soruyla kapatalım istiyorum. Bir zamanlar bu gezegeni farklı insan türleriyle paylaşırken, şimdi koca bir dalda yapayalnız kaldık. Hayat ağacındaki bu eşsiz ve yalnız yerimiz, kendi türümüzün geleceği hakkında bize ne anlatıyor olabilir?